Herkese merhaba. 2,5 ay önce Hamburg'a taşındım. Normalde Almanya'nın güneyinde Münih şehrinde yaşıyordum. Daha öncesinde aslında orada yaşarken de yani yaklaşık olarak 3 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Almanya'daki benim için bu sayfadan söz edecek olursak. Yine Münih'teki harcamalarımdan ve giderlerimden de bahsetmiştim. Ama o zamanlar durumlar birazcık daha farklıydı. Şu an giderlerimiz belli oranda değişti. Ama bazı noktalarda aynı olan şeyler de var. Ama yine de bütün bu birikimi göz önünde tuttuğumuzda Almanya'daki giderlerimiz nasıl değişti? Bunlardan bahsedeceğim. Eğer ilk kez bu videoyu izliyorsanız zaten Münih'teki yaşantımızda eşim yüksek lisans öğrencisiydi. Ben de dil okulu vizesiyle gelmiştim. Yani dil okulu öğrencisiydim. Şimdi eşim Almanya'da, Hamburg'da iş bulduğu için kendi alanında Hamburg'a taşındık. Ben de burada freelancer olarak çalışıyorum. Dolayısıyla giderlerimiz ve gelirimiz tabii ki değişti. Ama eğer Almanya, özellikle Hamburg gibi, Münih gibi büyük bir şehre taşımak isteyenler burada hangi masrafları ödeyecek? Birazcık bu videoda bunlardan bahsedeceğim. Biz 2 kişilik, çocuksuz bir aileyiz. Bütün masraflar tamamen bize göre. Bu rakamlar değişiklik gösterebilir. Münih'teki yaşantımızda da yine giderlerimi anlattığım bir videom vardı aslında. O videoyu da yukarıdaki kartlar bölümünden yan sekmeyi alıp bu videodan sonra izleyebilirsiniz. Ama şimdi yeni hayatımızdaki bütün giderleri güncel olarak sizlerle paylaşacağım. Burada tabii hava bayağı değişken. İlk evden çıktığımda güneşli diye çıktım. Sonra hava bu hale geldi. Bir açılıyor, bir kapanıyor. Günde 3-4 kere farklı havayla karşılaşıyorum. Şimdi bu videomu aslında yürüyerek çekeceğim. Onu baştan belirteyim. Özellikle Hamburg'un sokaklarını görmek isteyenler bu videoyu sonuna kadar izlemeliler. Her detayını farklı bir sokakta çekeceğim. Ama bir şey hariç, kiralardan bahsederken orayı oturarak çekmek istiyorum. Çünkü orada anlatmak istediğim farklı bir takım şeyler de var. Dolayısıyla oradaki kavramlardan bahsederken bir yandan da konuya hakim bir şekilde size bilgi vermek istiyorum. Sonraki giderlerin her birini bir sokaktan çekeceğim. Bu şekilde hem yürüyerek sokak görmek isteyenler için güzel bir vlog olur. Hem de Almanya'ya taşımak isteyenler için ya da özellikle Almanya'daki bir yaşamın giderleri ne kadar olur 2 kişi için, bunu bilmek isteyenler için de bilgi verici bir video olur diye umuyorum. Hamburg'daki yeni yaşantımızda bizim en büyük giderlerimizden biri kira. Tabii Almanya'da özellikle Hamburg gibi, Münih gibi şehirlerde yaşarken en büyük gideriniz de bu olacak sizin de. Çünkü buralar hem büyük şehirler hem de aslında elinize geçen paranın büyük kısmı Türkiye'de olduğu gibi kiralara gidiyor. Şimdi Hamburg tabii Münih'le birlikte pahalı olan şehirlerden biri. Dolayısıyla burada kiralar yüksek. Tabii burada birazcık da nerede, nasıl bir evde oturduğunuzda bu kira faktörünü etkiliyor. Örneğin biz burada çok merkezi bir yerde yaşıyoruz. Çok ulaşıma da para vermiyoruz. Dolayısıyla kiramız da ona göre yüksek. Tabii kiramızın yüksek olmasının bir başka sebebi daha var. O da tuttuğumuz ev geçici bir ev, eşyalı bir ev ve aslında Airbnb tarzı hazır bir ev. Dolayısıyla bu da birazcık da kirayı daha fazla artışa geçiren şeylerden biri. Böyle olduğu için biz totalde kira için her şey dahil 1000 euro ödüyoruz. Her şey dahil içinde bütün yan giderler ve faturalar da dahil. Şimdi aslında faturalardan bahsediyoruz. Burada birazcık şu iki kavramdan bahsetmek gerekiyor. Eğer Almanya'da bir ev tutacaksanız Warmmiete ve Kaltmiete kavramlarını bilmeniz gerekiyor. Bunların Türkçe açıklaması sıcak kira ve soğuk kira. Sıcak kira demek evin içinde bütün yan giderlerin olması demek ya da bazı giderlerin normal kira tarifesinin içinde olması demek. Genellikle su ve doğalgaz Warmiete'nin içinde olabiliyor. Bazen ekstra olarak elektrik ve internet de bunun içinde olabiliyor. Eğer soğuk kiradan bahsedecek olursak soğuk kira tamamen evin kendi tutarı demek. Yani bunun içinde faturalar dahil değil. Dolayısıyla ev ararken bu iki kavramı göz önünde tutarak ona göre ev arayışını sürdürmeniz de gerekiyor sizin. Şimdi bizim evimiz tabii ki az önce de bahsetmiş olduğum gibi Airbnb tarzı paket bir ev olduğu için aslında bizim için bu biraz konu dışı aslında. Yani tamamen toplamda 1000 euro ödüyoruz ama eğer bugün gözü kapalı internetten ya da işte gazetelerden ev arayıp ev bulursak genelde bu faturaları da ekstradan değerlendirmek gerekiyor. Ama yine de 1000 euroyu biz mevcut kullanımlarımıza göre birazcık da içinde faturaları da göz önünde tuttuğumuzda faturalar içinde bir meblağ ödüyoruz. Bu faturalar için ödemiş olduğumuz meblağları ben zaten not aldım. Şimdi onları da sizlerle paylaşacağım. Çünkü faturalar da aslında kiralar kadar olmasa da yine de önemli büyük kalemlerden biri. Mesela biz her ay televizyon vergisi vermek zorundayız. Daha doğrusu 3 ayda bir veriliyor ama aylığa böldüğünüzde ayda ortalama 17 euro veriliyor. Tabii biz şu an vermiyoruz. Bu 1000 euronun içinde bunlar. Ekstra gider değil şu an için. Doğalgaz için 30 euro veriyoruz. Yine 1000 euro içinde. Su için
30 euro. Elektrik için 73 euro veriyoruz. İnternet için de 50 euro veriyoruz. Tabii bu internette aslında daha uygun paketleri bulmak mümkün. Ama ben düzenli olarak işte video çekip bunları YouTube'a yüklediğim için benim için upload hızının hızlı olması, iyi olması gerekiyor. Dolayısıyla 50 euroluk bir internet paketi kullanıyorum. En azından iş yaparken çok sıkıntı yaşamamak için. Ama 25-30 eurolarda internet paketi bulmak mümkün. Bu bahsettiğim faturalar bu arada tamamen şeye göre hesaplanıyor. Kullandığınız evin hem alanıyla alakalı hem de evde kaç kişi yaşıyor buna göre hesaplanarak bir paket elde edilebiliyor. Biz 2 kişilik bir aile olduğumuz için ve 50 metrekare bir evde yaşadığımız için bunlar bizim kendi fatura giderimiz. Daha geniş bir evde yaşarsanız ve 4 kişi bir evde kalırsanız muhtemelen bu fatura gideri daha farklı olabilir. Bunun için de şunu yapılıyor genelde. Eğer diyelim ki kiranın dışında yani soğuk kira şeklinde bir ev tuttuysanız bunlara her birine bireysel olarak başvurmanız gerekiyor. Başvururken de sizden hanede kaç kişi yaşayacağı bilgisi soruluyor. Onu dolduruyorsunuz ve buna göre standart bir paket sunuyor size. O paketi alıyorsunuz. Mesela burada bizim Münih'te yaşarkenki evimizi örnek olarak gösterebilirim size. O zaman biz elektrik için bireysel olarak başvurmuştuk. Kendimiz kaydolmuştuk. 66 euro ödüyorduk. Bize ilk başta böyle bir paket önermişlerdi. 66 euro her ay ödedik ama Almanya'da şöyle bir şey de var. Eğer daha az kullandıysanız yani aylık ortalama olarak 40 euro diyelim ki kullandık. O fazladan ödemiş olduğunuz tutarı yıl sonunda elektrik kurumu bir ölçüm yaparak yıl sonunda size geri iade yapıyor. Bu da aslında Almanya'da yaşarken benim en çok sevdiğim şeylerden biri. Çünkü hiç hesapta yokken bir anda cebinize para geliyor. Aslında zaten sizin ödemiş olduğunuz bir para bu ama en azından ödeme yaparken onun size bir kısmının geri geleceğini hesaplamıyorsunuz sonuç olarak. Tabii bu durumun tam tersi durum da var. Eğer diyelim ki 66 euro ama aslında siz daha fazla elektrik tükettiyseniz yıl sonundaki ölçüme göre sizden daha fazlası da talep edilebiliyor. Yani tamamen siz ne kadar kullandıysanız bununla alakalı bir durum bu. Yıl sonunda yapılan elektrik ölçümünde biz 350 euro geri iade almıştık. Bu bizim hem beklemediğimiz paraydı hem de 350 euroyu aslında küçümsememek gerekiyor. Almanya'da bu parayı çok güzel değerlendirebilirsiniz. Diğer giderlerinizi en azından buradan gelen parayla da ödeyebilirsiniz. Açıkçası bu tarz sürprizler için birazcık da aklınızda bulunsun. Elektrik, su gibi şeyleri daha idareli kullanırsanız yıl sonunda siz de ödemiş olduğunuz tutarı geri alabilirsiniz. Ulaşım giderlerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi biz Hamburg'da merkezi bir yerde yaşıyoruz. İyi bir yerde yaşadığımız için de açıkçası çok ulaşıma para vermiyoruz. Çünkü genellikle bisiklet kullanıyoruz ya da bazı noktalarda yürüyerek de gitmek istediğimiz yerlere gidebiliyoruz. Bu açıdan oturduğumuz yerde son derece önemli. Eğer daha merkezi yerde yaşıyorsanız ulaşım gideriniz ya daha az olacak ya da belki sıfıra yakın bir bütçe cebinizden ayrılabilecek. Ama tabi burada işiniz ve okulunuzun konumu da önemli. Yani tamamen hangi noktada olduğunuz burada bu ulaşım giderini değiştirebiliyor. Ama ortalama Hamburg için konuşacak olursak AB bölgesi dediğimiz şehrin içindeki önemli zonu kapsayan bölge için 7/24 kullanabileceğiniz biletin fiyatı 110 euro. Biz bunu almıyoruz. Eğer aylık olarak kullanırsanız 110 euro böyle bir bütçe var. Eğer daha da dışarılarda oturuyorsanız bu bütçe daha da artıyor aslında. Dediğim gibi biz merkezi bir yerde oturduğumuz için ulaşıma para vermiyoruz. Bisikletle bunu tolere ediyoruz. Burada tabii şehirde evlerin kirası da semtine göre değişiyor. Şimdi ne kadar dışarıda bir yerde oturursanız ona göre aslında daha az kira vereceksiniz. Ama bir yandan da ulaşım gideriniz olacak. Aslında baktığınızda Türkiye'de de durum aynı. Çok farklı sayılmaz. Bu tamamen sizin nerede yaşamak istediğinize göre de değişiyor aslında. Biz birazcık daha merkezi bir yerde yaşayalım. Birazcık şehir hayatını görelim diye açıkçası daha merkezi bir yerde oturmayı seçtik. Siz daha dışarıda farklı bir yerde de oturabilirsiniz. Seçenekler çok yani bu tarz şehirlerde. Burada birazcık da şeyden de bahsetmek istiyorum. Şimdi şehirde az önce kiralardan bahsettim farklılık gösteriyor diye. Sağ olsun bir takipçimiz bize Hamburg'dan mail atmış ve kiralarla ilgili tavsiyelerini vermiş. Bir de şehrin bir ulaşım haritasını eklemiş. Daha doğrusu ulaşım haritasına benzer metro hattı gibi olan kira haritasını eklemiş. Bu kira haritasında birazcık şeyi görüyoruz. İşte 70 metrekare ortalama 2 odalı evlerin Hamburg'daki fiyat aralığı nasıl değişiyor bu merkeziyet durumuna göre onu görüyoruz. Hatta bunu size muhtemelen şu anda ekranda görüyorsunuzdur. Bu haritada açıkçası Hamburg gibi bir yerde kiralar konusunda size son derece bilgi verebilir.
birazcık da mutfak masrafından bahsetmek gerekiyor. Çünkü Almanya'da her zaman market fiyatlarından bahsediyorum, örnekler veriyorum. Hatta bir market videom da vardı. Oradan da birazcık durumu inceleyebilirsiniz aslında. Ama biz kendimizden bahsedelim yine. Direkt canlı bir örnek olarak. Münih'teki yaşantımızda 200-250 euro gibi bir şeyler söylemiştik mutfak masrafımız için. Öğrenci olduğumuz dönem için konuşuyorum. Tabii aslında şunu da ifade etmek gerekiyor. Bu videonun altına bazı dostlarımız ya da bazı takipçilerimiz direkt hani hiçbir şey yemiyor musunuz? O paraya hiçbir şey alamazsın gibi şeyler yazmışlardı. Şunu ifade edeyim ki o paranın içinde biz etimizi, sütümüzü istediğimiz gibi satın alabiliyoruz. Hiçbir şeyden de kısmadan harcayabiliyorsunuz. Burada alım gücü son derece rahat olduğu için bu konuda ciddi anlamda sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bunu baştan belirteyim. Ha belki ayda 5 kilo 10 kilo et yemezsin, 3 kilo yersin. Birazcık tabii ki etkiler ama yine de alım gücü size bu kolaylığı sağlıyor. Burada da şimdi 200-250 Euro'dan bahsediyorduk. Açıkçası Hamburg'da da çok değişen bir şey olmadı. Biz ortalama mutfak masrafımızı aylık olarak 300 Euro olarak görüyoruz. Yani direkt böyle 2 katı, 3 katı bir sıçrama olmadı. Dediğim gibi bu birazcık da aslında sizin harcamalarınızla alakalı. Biz örneğin sigara tüketmiyoruz ya da çok öyle keyfi harcamalarını sevmiyoruz. O yüzden birazcık bu durumu dengeliyor aslında. Ama şunu tekrar ifade edeyim. Meyve sebze olsun, et süt olsun, yoğurt olsun bu gibi şeyleri de çok esirgemeden satın alabiliyoruz. Tabii ki çocuklu aileler için durum daha farklı olabilir. Bu noktada tabii ki değişken olan başka parametreler de olabilir. Örneğin kaç şişe ayda viski içtiğiniz ya da kaç paket sigara içtiğiniz gibi böyle lüksleriniz varsa bunlar tabii ki durumu etkileyebilir. Ama biz bunları çok tüketmediğimiz için bizim açımızdan bir değişiklik yok. Temel mutfak masrafı için bizim için aylık ortalama bütçe 300 euro. Bir de tabii ki olmazsa olmaz telefon giderimiz var. Türkiye'de olduğu gibi. Kontrollü telefon kullanıyoruz. 3 GB internet paketli hatlar kullanıyoruz. Aldi Tol kullanıyoruz mesela. Buranın en ucuz hatlarından biri. Aldi Market'lerin telefon kartı. Bizdeki biraz BİMsel mantığında düşünebiliriz. Ya da PTT'sel mi vardı? Onun gibi şeyler aslında. 8 euro bunun paketi. 2 kişi eşimle birlikte kullandığımız için 16 euro yapıyor. 16 euro bizim sadece telefon giderimiz. 3 GB'lık paket belki size az gelebilir ama şöyle bir şey var. Evimizde zaten Wi-Fi var. Dolayısıyla internet sıkıntısı yaşamıyoruz. Dışarıda zaman geçirirken de çok internete bakmayı tercih etmiyoruz. Dolayısıyla çok dışarıda internet ihtiyacımız olmuyor. Ya da işte gittiğiniz kafelerde ya da bazen üniversitelerde, kütüphanelerde zaten oranın kendi ağı oluyor. Onlara rahatlıkla bağlanabiliyoruz. Çok dışarıda internet tüketmeye ihtiyacımız olmadığı için de oraya fazladan bir bütçe ayırmak işimize gelmiyor haliyle. Tabii şunu da ifade etmek gerekiyor. Eğer diyelim ki 5 GB'lık ya da 10 GB'lık ya da daha fazla süreli ya da sınırsız internet kullanmak isterseniz bu bütçe tabii ki açılacaktır. Daha yüksek rakamlara internet paketli telefon hatları almak mümkün. Eğer Almanya'ya ilk kez gelecekseniz ve gerçekten bir şeylerden kısarak ilk etapta hayatınızı kurmak istiyorsanız siz de bunun gibi bir yolu tercih edebilirsiniz. Eğer Almanya'da yaşayacaksanız bir başka gideriniz de sigorta parası. Aylık olarak sigortanızı kendiniz ödemek zorundasınız ya da maaşınızdan kesilir. Açıkçası bizim zaten maaşımızdan kesildiği için onu bu kategoride saymayacağım. Eğer tam zamanlı çalışansanız 110 euro sigortanız aylık olarak kesiliyor maaşınızdan. Öğrenciyseniz de 110 euro kesiliyor. Eğer öğrenci olarak gelecekseniz bunu da bilmeniz gerekiyor. Ama diyelim ki aile birleşimiyle geldiniz ya da işiniz var. O da yine aynı sigortadan faydalanıyor. Onun için ekstra bir ücret ödemiyorsunuz. Böyle bir artısı var. Dediğim gibi normal bizim aylık giderlerimizin içinde bir şey değil bu. Ekstra maaşımızdan kesildiği için bunu listemize almıyoruz şu anda. Ama yine de bahsetmekte fayda var. Zorunlu giderleri anlatmaya devam ediyoruz. Az önce faturaları, kirayı, telefon giderlerini falan anlattık ama birazcık da cep harçlığından bahsetmek gerekiyor. Biz 2 kişiyiz ve aslında net bir rakam söylemek doğru olmaz. Ama ortalamasını baza aldığımızda ikimiz için toplam olarak 300 euro cep harçlığımız var. Bu işte tabii dışarıda yeme içmelerimizi barındıran bir masraf aslında. Yani dışarıda ortalama haftada 1 kere ya da 2 kere yemek yemeyi tercih ediyoruz.
genelde 1'dir açıkçası. Bazen 2 olur. Yani aslında biraz o ay ne kadar sosyal olduğumuza bağlı. Bazen bir arkadaşımız geliyor şehir dışından ya da Türkiye'den ya da havaların güzel olduğu zamanlardır dışarıda daha çok para harcıyoruz. Ama kışın genelde dışarıda harcadığımız para düşüyor. Yemek giderlerimizden kısaca bahsedelim. Çünkü bizim buradaki harcamamız genelde 2 kişi için bir yemek yemeye gittiğimizde 30 euro oluyor ortalama. Eğer dışarıda çay kahve falan içmek istersek, ki genelde haftada 2 kez de ortalama olarak çay kahve içmeye gidiyoruz. O da 10 euro tutmuyor. Yani 7-8 euro falan tutuyor aşağı yukarı. Yani toplam bu şekilde bir bütçemiz olduğunu söyleyebilirim. Ortalama dışarıda bir kahve içmek genelde Almanya'da, Münih'te de böyledir, Hamburg'da da böyledir. 3-4 euro bir şey bir kişi için bir kahve içmek. Yemek yemekte tek kişi için yine ortalama 15 eurodur. Ama şu da mümkün tabii. Siz eğer bir döner yemek isterseniz ekmek arası 4-5 euroya da yemek giderinizi karşılayabilirsiniz. Tamamen nerede ne yediğinizle alakalı aslında. Şimdi videomuzu çekiyoruz. Karşıdan karşıya geçtim. Otobüs şoförü oradan seslendi. Serkan Bey mi diye. Sağ olsun tanıdı. Eğer videoyu izliyorsan, yazarsan Hamburg'da bir çay kahve içeriz. Şimdi oturduğumuz semtte şöyle güzel bir park keşfettim. Şimdi buradan içeri daldım. Böyle bahçeli ufak evler falan var burada. Belki hobi bahçesi de olabilir. Okuyup araştırmam gerekiyor ama şu an için bakmadım. Bu sefer size birazcık şeyden bahsedeceğim. Türkiye'de bizim bir mevcut kredimiz var. Yani buraya gelirken, öğrenci olarak gelirken daha doğrusu bloka hesap açmak zorundaydık. Bloka hesap için de maalesef çok paramız yoktu. Bunun için kredi çekmek zorunda kalmıştık. Daha doğrusu düğün paramız da vardı. Evlenip buraya gelmiştik. Düğün paramızı da kullanmıştık. Aslında bu hikayeyi daha kapsamlı olarak başka bir videoda anlatıyorum. Onu yukarıdan izleyebilirsiniz. Yine yan sekmeyi alarak. Ama kredi çekmek zorunda kalmıştık ve o krediyi 4 yıl boyunca ödemek zorundayız. Halen de ödemeye devam ediyoruz. İlk Almanya'ya geldiğimizde euro 3,80'di yanlış hatırlamıyorsam ve o zamanlar hemen hemen 300 euro gönderiyorduk. Aylık olarak düzenli bir şekilde kredimize yatırmak için Türkiye'ye. Şu anda aylık 150 euro gönderiyoruz. Son aylarda malumunuz TL'nin değer kaybetmesinden ötürü. Tabii ki buna olumlu bir perspektifle bakmak doğru değil. Ülkemizin ekonomisi için kötü bir şey. İlk başlarda ayda 300 euro gönderdiğimiz krediye şu an 150 euro ödüyoruz. Yani dolayısıyla ayda 150 euro da bizim kredi masrafımız var. Bunu da bizim zorunlu masraflarımız olarak listeye ekleyebiliriz. Hamburg'da da hava bayağı dengesiz. Bir yandan güneş açıyor, bir yandan hava kapanıyor. Aslında bir video çekme fikri ilk kafama yattığında direkt hava güneşiydi ve bir an önce çıkayım dedim. Dışarı adımımı attım. Sonrasında hava gördüğünüz haline geldi. Zaman zaman tam video çekmeyi bırakıyorum. O anda güneş açıyor. Video çekmeye karar veriyorum. Hava yeniden bu hale geliyor. Ama fark etmiyor. Sanırım artık yılın büyük bir bölümünde bu tarz havayla muhatap olacağız. Bu sefer bahsetmek istediğim giderimiz birazcık daha keyfi harcamalarla alakalı. Netflix. Mesela biz burada Netflix kullanıyoruz. Almanya için biz 8 euro ödüyoruz aylık olarak. Bunu ödemek zorunda değilsiniz. Bu zorunlu bir gider değil sonuçta ama burada bizim tam olarak cebimizden neye ne kadar gidiyorsa hepsinden bahsedeceğim için bunu da ifade etmem gerekiyor. Çünkü hem zorunlu harcamalar var ama keyfi harcamalar da var. 8 euro ayda Netflix'e veriyoruz. Netflix'le birlikte bir de Amazon Prime kullanıyoruz. Onun için de yılda 24 euro ödüyoruz yanlış hatırlamıyorsam yıllık olarak. Bu da ayda 3 euro bile yapmıyor. Sonuç olarak online stream uygulamaları için toplamda 11 euro aylık olarak bir giderimiz var. Belki birçok kişi için bu bir gider sayılmayabilir ama benim için en azından ayın önemli kalemlerinden biri de kullanmış olduğum video edit ve fotoğraf edit uygulamalarını içeren Adobe programının lisansı. Bunun için aylık olarak 30 euro ödüyorum. Bunun içinde tabii ki bu video editlerini yaptığım program olduğu için bu benim için önemli. Aslında ücretsiz uygulamalar da var ama onları kullanmayı tercih etmiyorum çünkü daha sınırlı. Türkiye'de genelde insanlar Crackli internetten indirerek kullanıyorlar. Bunu Almanya'da yapmaya kalktığınızda ciddi derecede başınız belaya girebilir. Çünkü minimum 1000 Euro'dan başlayan para cezaları var. Ve gerçekten böyle torrentten indirme ya da
kaçak kullanma gerçekten Almanya için pek mümkün olan şeyler değil. Yapanlar var ama riski son derece fazla. Hatta bunu bilmeyip ilk buraya geldiğinde kullanmaya başlayıp ceza almış olan birkaç kişiyi de tanıyorum. O yüzden aklınızda bulunsun, bu tarz bilgisayar programlarını ücretsiz, crackli ya da torrentten indirme şekilde kullanmayın. Bunları satın almanız gerekir. En azından riske atmamak adına bunu yapmak daha doğru. Ben de 30 euro aylık olarak Adobe'nin tüm uygulamalarına ücret ödüyorum. Bir de yine aslında düzenli olmasa da seyahat giderimiz var bizim. Eşimle birlikte seyahat etmeyi seviyoruz. Hatta bilenler bilir. İkinci bir YouTube kanalımız da var. Seyahat deneyimlerimizi paylaştığımız. O kanalda yine yukarıdan bulabilirsiniz. Şimdi pandemi yokken ortalama olarak 2-3 ayda bir farklı bir ülkeye gitmeye çalışıyorduk. Ya da Almanya'da daha uzak bir şehre gidip orayı keşfetmeye çalışıyorduk. Pandemi varken birazcık bunu fazla gerçekleştirmedik tabii ama yine de genel olarak hiçbir şey yapmasak bile bulunduğumuz şehrin çevresindeki köyleri, kasabaları ya da 100-200 kilometre çapındaki yerleri keşfetmeye çalışıyoruz. Sonuç olarak aylık sabit olmasa da ortalamaya vurduğumuzda aylık olarak 200 euroluk bir seyahat giderimiz var. Bu tabii bizim hobimiz. O yüzden bu gideri karşılamak zorundayız. Zorunlu bir gider değil. Herkes gezmek zorunda değil ve bu bütçeyi ayırmak zorunda değil. Ama bizim ortalama olarak bazı gezilerimizde 500, 600 ya da 1000 eurolara kadar bütçelerde cebimizden çıktığı için bunu aylığa böldüğümüzde 200 euro yapıyor. Dediğim gibi bu yine değişiyor. Bazen daha az, bazen daha çok. Ortalamasıdır bu. Tamamen kendi zevkimiz için harcamış olduğumuz bir bedel bu. Bütün giderlerimizden bahsettik. Birazcık da gelirden bahsetmek gerekiyor. Eğer ilk kez bu videoyu izliyorsanız beni, zaten öncesinde Münih'te yaşıyorduk. Eşim orada yüksek lisans yapıyordu, öğrenciydi. Ben de dil okuluna gidip part-time çalışıyordum. Eşim de yine eş zamanlı olarak yarı zamanlı öğrenci işinde çalışıyordu. Burada böyle imkanlar var. Dolayısıyla evimize ortalama olarak ayda 2000 euro giriyordu. 2000 euro çok büyük bir para değil ama en azından ilk taşımış olduğunuz bir ülkede dil öğrenip hayata entegre olmaya çalışırken hayatınızı aslında iyi bir şekilde kurabileceğiniz, size olanak sağlayan bir bütçe. Biz 2000 euro ile açıkçası tüm giderlerimizi karşılayabiliyorduk. Ve bunun dışında az da olsa gezmeye fırsat bulabiliyorduk. Dolayısıyla çok o para öyle biriktirip bir şeyler yapmak bir para değil. Yani birikim yapmak ya da araba almak gibi yerlere ayıracağınız bir para değil. Ama en azından mevcut temel giderlerinizi karşılayıp hayatınızı en azından önümüzdeki 2-3 sene sonrasında iyi bir noktaya oturtmak için gerçekten size o olanağı sağlıyor. Şimdi tabii giderlerden bahsettik. Az önce bizim toplam bütün giderimiz sanırım yanlış olmasa 2007 euro tutuyor. 2007 euro bir giderimiz var. Aslında bunun 1500'ü zorunlu gider. Kalanı birazcık bizim kendi keyfi, hobilerimizden ve zevklerimizden ötürü 2007 euroya çıkıyor. Yani eğer siz de bizim gibi 2 kişiyseniz genelde 1500 euro fix gideriniz olacak her türlü. Tabii bu birazcık da şeye göre de değişiyor. Yani nasıl bir evde kaldınız, hangi şehirde yaşadığınız, şehir merkezine olan uzaklık, yakınlık. Çünkü öyle yerler var ki insanlar 400 euroda kira ödeyebiliyorlar. Öyle şehirler var. Ya da öğrenci olarak gelecekseniz yurt imkanları da var. Yani dediğim gibi bu gider tamamen değişebilir ama 1500 aşağı yukarı büyük bir şehirde yaşayan iki kişilik çift için ortalama bir gider. Tek kişi için bunun tabii ki daha altında bir bütçeden konuşmak mümkün. Örneğin aşağı yukarı bir hesap yaptığımızda 1000 euro hemen hemen tek kişi için gider tablosu ortada. Ama yine de dediğim gibi bu birazcık kirayla ve sizin dışarıdaki harcamanızla, yeme içmenizle değişiklik gösterebilir. Sigara gibi, alkol gibi hobileriniz varsa ya da her akşam dışarıda bir yere gidip oturayım gibi düşünceniz varsa bu rakam değişebilir. Ben genelde fix giderlerden bahsediyorum, zorunlu giderlerden bahsediyorum. 1500 euroyu 2 kişi için. Tabii şunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Münih'ten taşındığımız için, özellikle eşim de full time bir işe sahip olduğu için gelirimiz de buna göre değişti. Ama bununla ilgili zaten yakın zamanda kapsamlı bir video yapacağım. Almanya'daki maaşları içeren. Bu videoyu da zaten yakın zamanda kanalımda bulabileceksiniz. Bu videoyu tamamen Almanya'daki yeni giderlerimize ayırdım. Çünkü aslında baktığınızda belli şeyler neredeyse değişmemiş. Çünkü ben yanlış hatırlamıyorsam önceki giderlerimizi anlattığım videomuzda da zaten
yaklaşık olarak 1500 euroluk bir giderden bahsetmiştim. Yani 2000 euroya fırlaması, 2007 hadi küsuratını da alalım. Bununla birlikte çok da bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Bu da biraz herhalde alım gücünün değişmemesiyle açıklanabilir bir durum. Evet, bu videomda sizlerle Almanya'daki, Hamburg'daki yeni yaşantımızdaki giderleri paylaştım. Umarım buraya gelmek isteyenler için ve yeni bir hayat kurmak isteyenler için faydalı bir video olmuştur. İşinize yaramıştır diye umuyorum. Almanya'daki hayatımız üzerine daha fazla video görmek isterseniz kanalıma abone olup bir de zil ikonuna basarak bildirimleri de açık hale getirebilirsiniz. Çünkü haftalık düzenli olarak her pazar günü yeni bir video ile karşınızda oluyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.